Low Budget Talks'tan herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Fallout'un 2. sezon 6. bölümüyle devam ediyoruz. Bölümün adı neydi? The Other Player. Diğer oyuncu değil mi? Aynen. Ve bu bölümde aslında diğer oyuncuyu hala görmedik ama diğer oyuncunun yaptığı şeylerin sonuçlarının bazılarını ve görmek isteyip de göremediğimiz şeylerin fiziki olarak önümüze çıkması şeklinde devam etti bölüm ve aslında pace'i arttıracağını düşünüyordum ben. Geçen sezon gibi 4. bölümden sonra pace 5, 6, 7 diye böyle sürekli artmıştı. Bu sezonda da aynısını bekliyordum ama bu bölümde pace artmadı. Aksine konu anlatmayı tercih etmişler. Son 2 bölüme sakladılar diye ümit ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? İlk görüşlerini alayım. Bence de geçen bölüme nispeten biraz daha orta halli bir hızdaydı bölüm. Aynen. Ama nasıl diyeyim, kopuk değildi çok fazla. Yani tahmin ettiğimiz gibi çölde yürümeye başladılar falan, hani oraya gittiler. Hı. Ama çok kısa sürdü. Hani çok bozmadı senaryoyu. Yine Cooper ve onun geçmişi üzerinden bize anlattı. Hatta Lucy'de bile o kadar kalmadı. Ya anlatmak istediğini anlattı, geçti. Bu arada tahminlerimizden bir diğeri de aslında ta sezonun başında 2. 3. bölümde yaptığımız bir tahminde tuttu. Bunlar aynı zamanda değillermiş. Hank kendisine robotlaşmış insan ekibi kurmuş kocaman. Biz mesela deneyleri görmüştük Hank'in hikayesinde. Ama Hank'in hikayesi yürümüş. Mesela Thaddeus da çok yol gezdim, çok gezdim, dolandım, çok şey gördüm falan diye hikaye anlatıyordu Maximus'a mesela. Evet. Yani tahminlerimiz tuttu. Bunların hiçbirinin hikayesi aslında aynı anda gitmiyormuş. Bence de yani dizi verdiği şekli hata değil, böyleymiş yani. Böyleymiş ama işte çok doğru bir tercih miydi tartışılır, bilemiyorum. Bu durum biraz yordu. Yapabilir, böyle anlatmayı tercih edebilir. Sonuçta birinin hikayesinde daha çok şey olurken birinin hikayesinde o kadar da şey yoksa yani farklı zamanlardan gelip bir noktada buluşturabilir onları. O halde arkadaşlar spoiler uyarımızı da verip iyice biz ağzımızdan spoiler kaçırmadan başlayalım. Arkadaşlar eğer bölümü izlemediyseniz izleyip gelin. İzlediyseniz veya çok da spoiler umurumda değil diyorsanız yolumuza devam ediyoruz. Daha önce de yorumlarda da belirttiğim gibi evet, Howard Cooper yani The Goal başrolümüz tabii ki ölmedi. Ama benim de düşündüğüm gibi komik bir şekilde değil, bayağı acı şekilde çıktı o işin içinden. Yani şeyi güzel yaptılar. Ölmedi ve oradan tek başına kurtulmaya çalıştı ya. Aynen. Ama başaramadı. Ya yine oyunculuğunu sergiledi ya. Abi yine taşıdı orayı. Evet, yani o sahne mesela çok absürt olabilecek bir sahneyken güzel bağlamışlar. Evet, dediğin Aynen. gibi Walter Goggins de yine döktürmüş. Zaten diziyi böyle sırtlamış götürüyor. Adam sırtında 3 dolap bir grup genç oyuncu şeklinde devam ediyor yani. Konuyu da sırtladı abimiz. Takılıyoruz şu an bakalım. Sırtladı götürüyor. Zaten konuyu onun üzerinden götürecekleri belliydi. Ama bayağı orada artık her şey. Aynen. Tahmin ettiğimiz gibi de daha önce de trailer'da da gördüğüm ve benim söylediğim şekilde Cooper Howard ve Maximus ve Thaddeus bölümün sonunda da bir araya geldi ama biz buraya nasıl geldik, istersen hızlıca orayı bir konuşalım. Sonra da genel yorumumuzla kapatırız. Ya işte bölümün sonunda ne oldu? Düşmüştü, saplanmıştı o demire. Oradan çıkmaya çalıştı. İşte bu arada o hortlağın zombivari versiyonuna dönüşmeye gidip geldi sürekli. Aynen. Ama bir şekilde kendini korumayı bildi. Kafası yerinde kaldı. Sürekli kızını ve eşini hatırlattı kendine. İşte dedi benim bir kızım var falan. O inançla oradan kendi başına kurtulmaya çalışırken tekrar bir atak geçirdi ve başaramadı. Kaldı. Biz orada bıraktık onu. Ondan sonra şeye gittik. Burası bana bayağı Lost'u çağrıştırdı bu arada. Lucy'ye gittik. Lucy'nin gözünden açsaydı tam olacaktı. Hani Hatch'te uyandı. Böyle etraf düzenli. Şu uyanınca şuna bas. Dışarı çıkıyor. İnsanlar garip hareketler yapıyor falan. Bize onu gösterdi. Dediğin gibi babası yani Hank bayağı bir zaman geçirmiş Lucy'yi almadan önce burada. Hala da adam topluyor yani ve Cumhuriyet'in artıklarını da almış. O son elemanları. Kimi bulduysa almış. Yani o çünkü aleti artık kafasına taktığı anda sakin, mantıklı insanlara dönüşüyorlar. Evet, robotlaşıyorlar ama yani birbirinin kafasına gözünü parçalayacak insanlar oluyor. Onu da böyle demonstrate etti. Yani gösterdiler Lucy'ye de. Hank böyle çok sakin davrandı. Gibi Lost'taki karakterler gibi biraz çok sakince anlattı böyle. Lucy de böyle verdiği kararın yanlış olduğunu düşündü bence. Hani burada doğru bir şey oluyor mu dedi bence orada.
Aynen. Yani ne kadar insanlık dışı görünse de dışarısı da insanlık dışı. Yani Lucy'nin zaten 2 sezon boyunca bütün hayatı her şeyi sorgulamakla geçti. Burayı da biraz sorgulayacaktır gibi. Geçmişte ne oldu? Geçmişte de Cooper'ın karısının aslında tehditle o lafları söylediğini öğrendik. Lost demişken 1. sezondaki abimizi de çok ufak gördük. O da mesela beni tehdit ediyorlar. Ben de seni bu yüzden tehdit ediyorum dedi bir nevi yani. Evet yani o sahne de yani orada böyle asansörde arkasından geldi çıktı göründü ya. Neydi? Wolzek miydi karakterin adı? Onun gibi bir şeydi. Yazarım ben. Evet. Yani mesela o da 200 yıl öncesinin bir karakteriymiş. O sahne de bana bayağı Lost'u çağrıştırdı. Hani Lost'un flashbackleri gibiydi. Bir anda çıktı başka bir karakter olarak ya. Bayağı Lost'tu o da. Zaten Lost'un adanın diğer tarafındaki sakinlerinden kendisi. Tabii canım. Diziyi 2 sezon, son 2 sezonda sırtlamıştı. Burada da bence bu hep diyor ya J.J. Abrams soru işareti bırakıyorum. Biraz burada onu yaptılar. O soru işareti küpünü ortaya bıraktı seyircinin önüne. Yani dedi ki başka biri var. Aynen. Yani Vault'taki başka biri kontrol ediyor ve işte onu other player o bence ve onu da söylemedi. Howard Cooper'ı bırakmıştık arkada. Sonra onu gece geliyor biri. Ben ilk başta Death Claw'lardan biri zannettim. Ben gördüğüm an anladım ya. Aynen. İşte geliyor o demiri kopartıyor, alıyor, götürüyor, sürüklüyor. Cooper'ı oradan alan süper mutanttı. Ben gördüğüm an anladım onun süper mutant olduğunu ve onu alma sebebi de götürdüğü yerde anladık ki abi son savaş yaklaşıyor. Artık bir ekip kurmamız gerekiyor. Diğerleri iyice soyumuzu tüketti. Soyumuzu tükettiden kastı da yani biz hep oyunlarda süper mutantları kalabalık gruplar halinde görmüşlüğümüz oldu. Goal'ları mesela kalabalık gruplar halinde gördük falan. Çoğu oyunda bunları hep farklı bir fraksiyon ve farklı bir tehlike olarak gördük. Karakterin kim olduğunu ben çıkaramadım. Daha dikkatli arkadaşlar varsa eğer bilindik bir karakterse söyler bize. Zaten önümüzdeki bölüm muhtemelen ismini her şeyini öğreniriz diye tahmin ediyorum ama çok ilginç bir şey söyledi yani. Goal'lar ve biz süper mutantlar aynı deneyin sonucuyuz. İşlerini hallettik ve bizden artık kurtulmak istiyorlar. Sen bize katılacak mı, katılmayacak mı? Tamam o zaman seni kovuyorum dedi bir nevi ama öldürmedi ilginç bir şekilde. Ya zaten oradaki amacına hizmet eden şey yani diyor ya biz azaldık ve yani sen de önümüzdeki yaklaşacak olan savaşta bizim tarafta olacaksın büyük ihtimalle diyor. Aynen. Mutantlar, Goal'lar işte neyse herkes değiştirilmiş bütün ekip diyor ki sen bizim tarafta olacaksın ve önemli bir oyuncusun. 200 yıldır buradasın dedi ve onu iyileştirdi. Çok enteresan şekilde bu arada uranyumla iyileşti. Aynen. Howard. Onları öldürürken bizi iyileştiriyor diyor aslında. Onlara da bir isim de verdi. Ondan sonra da dediğin gibi bıraktı. Aynen. Onlar dediğine de bir isim verdi. Enclave dedi. Yani ben çok hoşuma gitmedi sadece işi Enclave'e bağlamak. Ben başka bir şey daha çıkacak diye düşünüyorum ama bakacağız. Bence orada yani komple insanlardan bahsediyor. Enclave bize neden oldu ama bütün insanlara karşıyız gibi bence. Bilemedim. Ben daha ziyade iki taraf olacak. Dışarıdakiler ve içeridekiler şeklinde bir savaştan bahsediyor diye tahmin ediyorum ama işin sonucunu göreceğiz. Yani çünkü bu boka sebep olanları sen, ben ve pek az kişi artık biliyor. Evet yani çok eskiden kalan insanlar, çok eskiden kalan yaratıklar, yani uzun süredir burada hayatta olanlar ya da yeni uyananlar neyin ne olduğunu biliyor. Geri kalan herkes dışarıda çılgınlar gibi birbirini öldürmeyi tercih etmiş durumda. Uranyum dedin, ne diyorsun iyileşme kısmına? Enteresandı yani. Demek ki evet radyasyonun etkisi olmuş bu deneyde ve radyasyon bu insanları artık yani bu mutantları geliştiriyor, iyileştiriyor, büyütüyor neyse tekrar eski haline getiriyor. İnsanları ise tam tersi öldürüyor. Aslında buradan deneyin esas amacını yani iyi bilim adamlarının amacını biraz anlamış olmamız gerekiyor. Esas amaç mesela büyük bir nükleer savaşın sonuçları ve radyasyonun insanları öldürmeden hayatta tutabilecek seviyede bir değişim, genetik değişim yapabilir miyiz amaçları varmış gibi görünüyor ve çok yanlış sonuçlanmış her şey ve deney sonuçlanmadan da her şey boka uğramış. Yani görünen o ki istedikleri sonuç çıkmamış ortaya ama elde ettikleriyle de başka bir şey yapmaya çalışmışlar. Şimdi ona ihtiyacı kalmayınca da diyor bizi ya hapsettiler ya da yok ediyorlar. Bu arada bölüm içindeki şeylere değinirsek artık böyle parça parça. Barbara'nın toplantıları çok canavarcaydı ya. Hani evet.
İşte bombaları patlatacağız. 5 megatonluk birkaç tane mi atsak yoksa 10 megatonluk mu atsak? Orada hamburger yiyor falan birileri. Ya bunu bu kadar rahat konuşabiliyor olmaları çok korkunç ya. Evet, çok şeydi böyle. Bayağı canavarcaydı. Şeydi vardı orada. Robert House'un kopyası pazarlık yapıyordu. İşte al sana şu insan kontrolü cihazı. Ben soğuk füzyonu istiyorum diye. Soğuk füzyonu bu sırada şeyde gördük. Bölümün ilerleyen anlarında yine geçmişin biraz ilerisine gittik. Otel sahnesi devam etti. Cooper bir şekilde aynen ele geçirdi aleti ama nasıl yapacağını bulamadı. Barb geldi ona yardımcı oldu. Şeyde de günümüzde de gelecekte de diyelim daha doğrusu Thaddeus'la Maximus'un elindeydi. Çünkü şeyden kaçarken ellerindeydi. Bu arada hiç o savaşı göstermemiş olmaları beni yine... Arkada duman. Böyle duman gördük abi. Patır putur FSF'yi koymuşlar böyle. Çatara patara sesi geliyor ama duman vardı arkada. Bir de bunlar koşa koşa çölün ortasında yani nereye gittiklerini bilmeden biraz da... Power Suite'i de bıraktılar. Ellerinde de erzak yok, bir şey yok. Gidiyorlar. Vardılar bir yerlere. Sonra yine şans eseri mi oldu artık bilmiyorum. Cooper'ı bir yere bıraktı. Köpek de oraya gelmiş. Köpek gitti, bunları buldu. Gelin dedi buraya. Onu gördüler. Şimdi herhalde birlikte yol alacaklar Lucy'yi bulmak için. Aynen. Dediğim sahneye geleceğiz ama şimdi benim dediğim trailer sahnesinde Power Suite vardı bir tane. Şimdi bunlar Power Suite'i bıraktı. Nereden bir daha Power Suite bulacaklar? O bana biraz ilginç geldi. Acaba kapak fabrikası vardı ya, orada bir tane Power Suite bıraktılar, onu mu almaya gidecekler bilemiyorum ama bir Power Suite'imiz olması gerekiyor. Eksiğimiz var. Bakalım ne olacak işin sonucu. Bulurlar. Her yerden bir şey çıkıyor. Ya evet, her yerden zaten bir Power Suite çıkıyor olması benim Fallout 4'te de eleştirdiğim bir şeydi. Yani abi Power Suite'e çok kolay ulaşıyorsun. İşte kaynaklar çok fazla. Yok ev yapıyorsun. Yok her yerden mermi çıkıyor. Zart zurt bilmem ne. Yani çok çabuk güçleniyorduk Fallout 4'te de. Bu dizide de öyle. Kaynaklara erişim çok kolay. Böyle her şey her yerde bol bol var. Acı çekmiyor yani can doldurmak için bazı insanlar falan böyle. Yani bilemedim. Bu iş nereye gidecek ama 7. bölümde artık ciddileşmesini bekliyorum dizinin. Yani çok geç bile kaldı. Evet, yani çok da bir şey kalmadı geriye. Ben bu bölümü kötü bulmadım. Beğendim diyebilirim hatta. Bayağı bir loft kıvamı vardı. Güzel bölümdü. Ama beklediğimiz hız evet burada değil. Aynen. Ya ben bölüme 7.5 veririm mesela. Evet, 7-7.5 bir bölüm bence de. Kötü değildi. Çok iyi değildi. Çünkü beklentimizi de karşılamadığı için biraz o yüzden biz şey dedik, artık artacak diye bekliyorduk. Olmadı. Evet, ben bayağı hikayeyi verecek dedim ama öyle yine bits and pieces yaptı yani. Aynen. Son olarak da sığınaklarda saçma sapan bir hikaye dönmeye devam ediyor. Onun ne amaca hizmet ettiğini hala anlamış değilim. Sığınaktaki muhabbetin. Evet, bak unutmuşum bile yani. Aynen. Hiçbir amacı yok o hikayenin artık hani. Yani yine günümüz eleştirisine devam ediyor sanki orada. Ya ama yeter abi, eleştirdin işte bir önceki bölümde. Bir dur artık. Ben bir şey diyeyim mi? Orası bence o sığınak komple karışacak, onu izleyeceğiz. Yani orada bir böyle kim hayatta kalır tarzı, Battle Royale tarzı bir şeyler olacak orada. Var. Olacak. Onun da trailer'da sahneleri var. Hala görmedik. Sığınaklarla ilgili hard bir spoiler olacak bir sonraki bölümle ilgili. Betty aslında bunun küçük bir hintini de verdi. Biz bunu trailer'da da gördük. Trailer'a tekrar döneceğim. Senin dediğin gibi bir Battle Royale'imsi bir kapışma olacak. Böcek istilasından bahsetti Betty. Yani böyle bir şey olacak. Bunu da zaten sen de dedin. Sürekli bunu ortaya atıyorlar diye izlerken. O gerçekleşecek. Yani silahı çıkardı, patlayacak bir yerde o silah ama 7'de mi patlayacak, 8'de mi göreceğiz. Evet, orada da bir şey olacağı kesin. Orada da bir aksiyon olacağı kesin. Şeyde de bir aksiyon olacağı kesin. Hank'in bulunduğu yerde. Bizim Thaddeus'un da bulunduğu üçlü grup, Cooper ve Maximus. Orada da bir aksiyon olacağı kesin. Diğer grupları da bence göreceğiz. Bu çakma Romalıları falan hepsini göreceğiz herhalde. O yüzden daha hızlı olacağını düşündüğüm 2 bölüm bizi bekliyor. Onunla da güzel bir final yine olur. Geçen sene de finali çok etkileyici olmuştu. Aynen. Bu sene de ben temiz, güzel, sağlam bir final yapacağını düşünüyorum. Gördüm geçen, izlenme dakikaları yayınlanmış ilk bölümün. Geçen sezon yanılmıyorsam bütün bölümler aynı anda yayınlanmış. O yüzden o da 2.9 milyon dakika mı ne izlenmiş ilk hafta. Bu sefer İlk bölüm sadece kendisi 800 bin dakikaya yakın izlenmiş. Bu bence çok iyi bir izlenme ya. Evet, yani 8 bölüm yerine bir bölümün bu kadar izlenmesi hiç fena değil. Demek ki izleyicisini taşımış
taşımış, Fallout arttırmış yani. Arttırmış. gibi görünüyor, evet. Aynen. Yani hak ediyor da ya. Bir kalite var ortada ya. Onu görüyoruz. Her ne kadar çok eleştirsek de bazı yanlarını, var bir kalite var ortada yani. Uğraşılmış. Biraz o Fallout'un absürtlüğünü yansıtmaya çalışıyor. Biraz da o Lost'tan önceki Lost havasını vermeye çalışıyor. Biz bunu yapmıştık hani falan şeyinde. Aynen. Lost'un kendisi gibi olmuş bazı sahneler. Yani. Dediğim gibi ben beğenerek izlemeye devam ediyorum. Bu arada ekleyecek bir şey var mı? Var müzik. Johnny Cash'la evet. kapattı. Muhteşemdi. Ya zaten yani klasik dönem müzikleri işte 50'ler 60'lar cartçurt o müzikleri sürekli döndüre harmanlayıp çok güzel bir tını yakalamışlar. Johnny Cash'i de duymak keyifli oldu gerçekten. Oldies but goldies gidiyor. Aynen. Finalde çok iyiydi. Kapanış çok iyiydi. O halde arkadaşlar, buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel müzikleri hayal ettiğiniz gibi bizim de yorumlarımızda buluşalım. Aynı kalitede sohbetimizi sürdürelim istiyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda demin de dediğim gibi görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Katıl butonundan da belki bize destek olmak isterseniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.